Max Karavan videomuza başlıyoruz. Karavanımız şöyle genel bir şekilde gösterelim. 3 yetişkinin rahatça yatabileceği 750 kilogram altı çekme karavan. Frensiz. Arkasında mutfağı olan, buzdolabı olan, lavabosu, ocağı olan bir karavanımız. Şu mutfaktan başlayalım. Evet, mutfağımızda elektrik sistemimiz, iç lambayı açıp kapatır. Soğutucuyu çalıştırır. Su depomuz alt tarafta 40 litre. Lavabo giderimiz, dış sifonumuz vanayla açılıp kapatılıyor. Yine elektrikle çalışabiliyor bu şekilde. Yazın deniz kıyısında duş vesaire için dolabımız 220 ve 12 ile çalışabilen bir dolap. Evet, ateş separatörümüz, siperimiz. Bu da bir ilave ettiğim çekmece. Bu çekmece alttaydı, sonra ben onu üst tarafa aldım. 12 volt çakmak çıkışımız. Yine burada su pompası on off ve mutfak USB'si. USB şarj çıkışlarımız. Evet. Burada müzik sistemimiz var. Kilidimiz içeriden, bu değişik bir sistem. Kilidin kapaması dışarıdan, açılması içeriden tel vasıtasıyla. Otobagaj kilidi. Stop lambalarımız ve stoper ayaklarımız. Tüpümüz İprogaz Marine Cuisine. Propan ve LPG karışımı. Lastiklerimiz H sınıfı. 205-65-15. Güneş paneli sistemimiz burada. Güneş paneli sisteminin içeriye girişi. 165 wattlık güneş paneli var. Güneş paneli sökülebilir ve açı verilerek güneşe doğru çevrilebilir. Bu da benim tasarımım. Evet, bu taraf sökülüyor. Bu da buradan çıkıyor. Buradaki deliklerden şuradaki yere bağlanıp açı oluşturuyor. Şöyle bir açı oluşturuyor. Evet, karavanın arka kapağı bu şekilde açılıp kapanabiliyor. Rüzgar separatörlerimiz var. Bunu da şöyle yaptım. Buraya uygun kumaş kesildi. Bu noktadan ve alt noktadan iple bağlı. Burası serbest. Rüzgar buradan kolay çıksın diye buralarda mıknatıs ya da vida ile bağlanabilir. Bayrak direğimiz 4 metre. Ön tarafa gelirsek, kamptan dolayı biraz karavan toz toprak oldu. Böyle bir tane açılır camımız var. Tavan camı. Akü odası. 60 amper saat akümüz var. DC kesicilerimiz var. 8 amper adaptörümüz var. Güneş paneli adaptörüne bağlı. Yedek tüpümüz burada. Ve buraya çeşitli mangal vesaire o tarz şeyleri koyuyorum. Semaver, mangal. Normlara uygun Winterhoff'un kaplini var. Kaplin kilitlenebiliyor.
anahtarlı 2 odası havalandırmamız. Bu havalandırmadan içeriye de temiz hava alacağız yakın zamanda. Evet, şimdi içeriye girelim. Su deposu girişi. Böyle bir anahtarla açılıyor. Elle açılıp kapanmıyor. Anahtarla açılıp kapanabiliyor. Suyu buradan dolduruyoruz. Dışarıda bir havalandırma, içeriden dışarıya üfleyen bir fanımız var. İçerisi çünkü çok izole olduğundan, yalıtımlı olduğundan hava almıyor dışarıdan. Dolayısıyla içerideki havayı dışarıya atma ihtiyacı duyduk. Yoksa havasız kalabiliyorsunuz. Sürgülü camlarımız, menteşelerimiz, kilidimiz. Kilidimiz içeriden kilitlenmiyor tek taraflı. Perdeler. Evet, perdeler böyle çok basit ve kullanışlı. Şu kısımda ağırlık demiri var. Demirinden bir demir örtüyor. Ağırlık yaptık. Şöyle katlanıp bu da benim dizaynım. Şöyle cırtla tutturulabiliyor. Sürgülü camlarımız. Bunu da buraya tutkal 2 taraflı bant ve şeyle vidayla tutturdum. Cırtlı burada tutulabiliyor. Temizleyeceğiniz zaman. Evet, şimdi içeriye gelelim. İçeride 3 yetişkin rahat yapabilir. Elektrik sisteminden başlayalım. İç lamba, iç ön USB, iç baş USB, dış lamba 1, dış lamba 2. Sağ solda dışarıda 2 adet lamba var. Şöyle göstereyim. Şu şekilde dış yan aydınlatmalar ve iç ısıtıcı. Sonradan planladığımız bir ısıtıcı sistemi var. Buraya şu anda fan bağlı. Fanımızın iç kısmı böyle. Buradan havayı dışarı atıyor fan. Lambamız bu şekilde. LED lambalarımız çok düşük akım çekiyor. 0.25, 0.3 gibi bir akım çekiyor sürekli. Her biri. Dışarıdakiler daha az. Çok kullanışlı. Tavan camımız 2 taraflı açılabiliyor. 2 taraflı ve tek taraflı açılabiliyor. İçerisi son derece izole, 4 santim yaklaşık sünger var. Üzerine kapitone delikler, kapitone deniyor sanırım delikler, pullar yapılmış. Ondan sonra bir ahşap zemin var. Kontraplak. Kontraplakla dış zemin arasında köpük var. Yaklaşık 2 ya da 3 santim. Ondan sonra da şey geliyor. Kompozit, alüminyum kompozit malzeme geliyor. Beyaz renk. Son derece sıcağı ve soğuğu koruyabilen bir yapıda. Çok güzel. Burada yine dolap gözlerimiz var. Elektrik odasına, elektrik kontrol paneline sonradan şey yapalım. Evet, şu tarafta yine baş kısmında kapaklı gözler var. Oralarda yine malzeme, işte yastık, yorgan vesaire saklayabilirsiniz. Şu kısımda yine iç havalandırma girişi ve ısıtıcı girişi yapmayı planlıyoruz. Şimdi burada farklı bir durum var. Bu arada içeriden açma kolları, ön ve arka kapakları içeriden açma durumu var. Şimdi bu da zeminimiz. Zeminimiz yine sanırım 1.8 santimetre. Kontraplak, çok katmanlı ahşaptan yapılma. Evet, böyle bir gözümüz var zemin. Alt içerideki de aynı malzemeden, aynı boyadan. Dış ortam masası katlanabilir. 4 kişi çok rahat oturuyor. Köşelerde de birer kişi oturabilir. Yani 8 kişi rahat yemek yiyebilir açıldığı zaman.
kolları gösterelim. İçeriden açma kolları. Şimdi diğer tarafa geçelim. Böyle içeri de yükseltmek ve dekoratif amaçlı yükseltme parçası yapılmış. Kilit karşılığımız. Bu tarafa geldiğimizde kilit kollarımız, akü odasını ve mutfağı içeriden açıyorsunuz. Otomobil bagaj kilidi. Yine bir durum var. Evet. Akü kontrol panelimiz. USB çıkışlı. AC/DC seçicimiz. Otomatlarımız. Fanın otomatik çalışmasını sağlayan zaman rölemiz. Fan 10 dakika çalışıp 40 dakika bekliyor. Bunu bu cihaz sayesinde sağladık. Entes MCB9 diye bir start stop rölesi. Bu zamanı istediğiniz zaman istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. DC otomatlarımız bu arada. Burada da yine tam bitmiş değil. Bazı şeyleri toparlıyoruz. Elektrik sistemimiz de böyle. Şimdi biraz da tente ile ilgili bakalım. Tentemiz 2,5 metre. 2,5 metre. 3 metre. 3 metre. Ön ayaklarımız 2 metre. Ayarlanabilir. Yan atkılarımız 4 metre. Ayarlanabilir. Bu noktalardan ayarlanabilir. Uçları böyle. Birleşim noktası böyle. Çok basit. Şurada yine tente borusu var. Tente borusuna bir vida attım. Alttakinin deliğinden geçiriyorsunuz. Vida yardımıyla da bu pozisyondayken çıkmıyor. Bu boru buna sabit. Şuradaki bir plastik parça sayesinde burada tenteyi sabitliyorsunuz. Önce bu ayakları geçiriyorsunuz. Ondan sonra bunu yine burada açtığımız bir delikle oraya sabitliyorsunuz. Süpürge sapının üzerine bir vida. Ondan sonra onu da buradan iple çektirerek alıyorsunuz. Gayet sağlam, görüyorsunuz. Rüzgarda vesaire denme bir durumu var. Bu arada şuradaki boşluğu kapatmak için de buradan yağmur giriyordu. İlave bir parçamız var. Şöyle üst tarafa attığımız ilave bir parçamız. Şimdi tentemiz bir de tabi yine sağlam bir ip sayesinde şöyle pencereyi verdim orada. İki tarafta. Bunlar 20-25 TL'ye satılan 3 hesapta. Cırt bantlarımız var şöyle. Belki 4 tane cırt bantımız var. Şimdi tenteyi borular ayrılabiliyor. Sadece şu kısım sabit. Bu boru sabit. Bunu yuvarlayarak en son bu koruma poşetinin içine alıyorsunuz. Boruları da bunun içine yatırıyoruz. 2 metreye kısalttıktan sonra ve şu cırtlarla sabitliyoruz. Fermuarda çekiyoruz daha sonra. Çekilmiş halini daha sonra koyarız videoya.